Herkese merhaba. Renkli Hayal Dünyam Hobi kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Kara. Bugün bu bölümde görmüş olduğunuz tığ örgü krop hırkanın yapılışını anlatacağım. Yapılışına geçmeden malzemelerimiz ve ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu hırkalarımız 1-2 yaş aralığında. Video içerisinde de yine ölçülerinden bahsediyorum. Kullandığım malzemeler önce tığlarım. Şimdi 3 numara bedende kullanıyoruz. 2,5 numarada lastik kısımlarında, şu kısımlarda kullanıyoruz. Bir adet yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Cebini dikmek için sıfır dikişli aslında hırkamız ama cebini dikmek için yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Bir adet de makasa ihtiyacımız olacak. Kullandığım ipler ağırlıklı Alize Cotton Gold ve Kartopu Cotton Love. Bunların renk kodlarını birazdan vereceğim sizlere. Dediğim gibi ölçülerimi video içerisinde anlatıyorum. Nasıl büyütebileceğimizi, nasıl küçültebileceğimizi video içerisinde mevcuttur. Ama şurada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Normalde roba kısmını Nako bebek örgü ölçülerinde 10-12 santim olarak 1-2 yaşı veriyor, 10 santim olarak veriyor. Ben bu kısmı biraz geniş yapıyorum. Direkt kol altında bitmemesi için. Burayı biraz daha uzun yapıyorum. Bu baseni de ona göre ayarlıyorum. Yine dediğim gibi videonun içerisinde var. Büyütürken de buranın ölçüsünü verdim. Her çocuk yaşlar arasında 1-2 santim fark var. Siz de 1-2 santim buradan büyüterek ve buradan da 1-2 santim büyüterek yaşları istediğiniz gibi büyüteceksiniz. 1-2 günde çok rahatlıkla örebileceğiniz, istediğiniz renk seçenekleriyle örebileceğiniz güzel bir hırka oldu. Hem kız çocuklarına hem de böyle gördüğünüz gibi erkek çocuklarına güzel bir hırka alternatifi oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi malzemelerimiz de hazırsa hadi hep birlikte bu güzel hırkaları örmeye başlayalım. Birazdan renk kodlarını da vereceğim sizlere. Hırkamıza şimdi yakadan başlayacağız. Yakadan başlayacağımız için şöyle 77 tane zincir çekeceğiz. Bunu saymıyorum. Bu bir düğüm olduğu için. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 77 tane zincirimi çektim. Şimdi bir sıra yarım trabzan olarak bütün zincirlerimizi dolduracağız. Şimdi burası 77. Bir zincir çekiyorum. Tığ üstümü alıyorum. Buna batmayıp hemen yanındakine batıyorum. Ve bulanık mı göründü? Şöyle. Üçünü birlikte içinden zincirimi geçiriyorum. Tekrar tığ üstü. Arada hiçbir zincir yok. Tığ üstümü alıp hemen yanındaki yuvaya batacağım. Yalnız yanındaki yuvaya batarken üstteki yuvaya değil alttaki yuvaya batmamız gerekiyor. Şöyle. Alttaki yuvaya. Şu şekilde. Batacağız. Bakın altta tekli böyle zincir kalacak. Hepsinin içinden çekip çıkartıp tığ üstümü alıyorum. Hemen yandaki şu zoomlamada sıkıntı var. Şöyle tığ üstümü aldım. Yanındakine batıyorum. Hırkamızda sadece bu ilk sırada biraz sıkıntı. Hani yuvalara batarken daha sonrasında su gibi akacak. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam edelim. Tığ üstümü aldım. Yuvaya batıyorum. Bakın böyle. Yarım trabzanlarımı tamamladım. Burada yarım trabzan 77 tane var.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76 ve 77 tane yarım trabzanım var. Buradaki zincir hariç. Bu şu anda tam olarak 34 santime denk geliyor. Şöyle şu uç kısımdan şu şekilde çok esnetmeden gösteriyorum size. Esneme payı da bakın 34,5 santim. Tam şuraya denk geliyor. 34,5 santim. Şimdi yaşları büyütürken şöyle bir örgü ölçülerimiz vardı bizim. Beden genişliği arasında bakın 3 ay ile 6 ay arasında 1 santim var. 6 ay ile 12 ay arasında 24-26 diyor 2 santim, 25-28 diyor 3 santim. Ya 2 santim ya da 3 santim arasında bunu uzatacaksınız. 18 ayda da 28 santimden 30 santimini baz alacağız. Burada da yine 2 santim. Bakın ondan sonra 1 santim arasında, bunun arasında da 1 santim, bunun arasında da 2 santim. Gördüğünüz gibi 6 yaşla da 5 yaş arasında da 2 santim fark var. Yani bu şekilde büyüteceksiniz. Bakın 34 santimi aldım. Ben 1-2 yaş aralığında kullanabilecek şekilde yaptım. Yani sayıya değil de sizin eliniz belki daha sıkıdır, daha küçük olacak. Daha boldur, daha geniş olacak. O yüzden buradaki ölçüye göre yaparsanız birebir tutturmuş olacaksınız. Şimdi ölçümüzü kaldırıyorum. Yarım trabzanlarımızı yaptık. Hemen şimdi bir üst sıraya çıkıp 1 2 zincir çektim. Şöyle arka tarafa döndüm. Hemen tığ üstümü aldım. Buradaki ilk boşluğa, bakın bu trabzanın üstündeki ilk boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 1, bakın bu hariç 2 ve 3. Başlangıç ve bitişteki trabzan yerlerimiz bu şekilde 4 tane olması gerekiyor. Çünkü yaka kenarını yaptığımız zaman şöyle 3 tane üçlü trabzanımız kalması lazım. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Şurada 3 tane boşluktan 3. boşluğa batacağız. 1, 2, 3 boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 sayıyorum. Üçüncüye batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi büyüttüğünüz zaman bu kaç tane trabzan büyüyorsa o büyüttüğünüzü eğer önlere ilave edecekseniz buralara birer tane daha şöyle kutucuk ilave edecekseniz arkaya 2 kutucuk. Ya da kolu mu genişletmek istiyorsunuz? Kola yapacaksınız. O çıkan yani yaşı büyüttüğünüz zaman çıkan genişliği kolu mu daha büyütmek istiyorsanız kollara ilave edeceksiniz. Eşit şekilde bu şekilde dağıtmış olacaksınız. Ben şimdi diğer örneğimi getireyim. Evet, örneğimi getirdim. Şimdi bu yakada şöyle anlatmak istiyorum. Yani diyelim ki büyüttünüz. 3-4 zincir daha fazla yapmanız gerekiyor. Yani şu 1, 2, 3 taneyi baz alacaksınız. Yani 3 zincir baz alıp bunun yanına 3 tane daha zincir ilave edeceksiniz. Yani büyütürken de bu şekilde. İster buraya ister bunlara birer tane daha şu kutucuktan ilave edip genişleteceksiniz yakayı. Ama arkayla ön eşit olması için muhakkak arkaya da 2 tane daha 2 tane daha ilave etmeniz gerekiyor. Çünkü bir buraya bir buraya yaptıysanız 2 arkaya. Daha da büyütecekseniz çocuklarda yani 2 buraya 2 buraya yapıyorsanız arkaya 4.
birer de kollara arttırırsınız bu şekilde. Şimdi biz bu kısımdayız. Ön kısımdayız. Gördüğünüz gibi burada 3 tane trabzan, bu kenarda da yakayı yapmış olduğumuz arka tarafa dönerken çekmiş olduğum zincirlerim bu şekilde, yani dörtlü olacak. Başlangıç ve bitişler bu şekilde dörtlü olacak. Şimdi bunu yerine kaldırayım. Pardon bir saniye. Evet. Şimdi 1-2 yaş aralığını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bu ön patım için. Şimdi buraya arttırma yeri yapacağız. Modeli göstereyim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Aynı boşluğa arttırma için yapacağız. 2 tane yan yana trabzan 2 tane ikili 1, 2, 3 tane trabzan daha ilave edeceğim. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Burası arttırma yerlerim. Aldım, aynı yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı tekrar aynı kutucuğa yapıyorum. Robamız burada artmış olacak. Şöyle. Şu şekilde. Burası ön kısım. Şimdi kola geldik. Kolda da hemen şu arttırdığımla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapıyoruz. Şöyle. Bununla birlikte ve diğer arttıracağımla birlikte 7 tane. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Bu aralarda zincirimiz yok. Sadece arttıracağımız yerlerin ortasında var. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. Ve 1, 2, 3, 7. yapıyorum. Hemen tekrar sayıyorum. Şöyle askıyı çıkartalım. Kolumuzdayız. Burası arttırma yeriydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. de tekrar burada aynı yerde 1, 2 zincir çektim. Yuvaya batıyorum. Kol kısmımızı yaptık. Hemen geçiyoruz arka tarafa. Şöyle arka tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutucuk yapıyoruz. Aralarda zincir yok. Bu 1. Üçüncüye batıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ve 8.'yi
arttırma yerimiz. Çift kutu yapıyoruz. 3 tane yaptım. 1 2 zincir çektim. Şurada ip ayrıldı. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıp hemen burada yapmış olduğum gibi kol kısmını yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 taneydi. Biz de burada 7 tane kutucuk yapıyoruz. Şimdi bununla birlikte 1 2 3 4 5 6 hemen sayacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7.'yi çiftli olarak yapıyoruz. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burayı da 4 tane kutu yapıyorduk. 1 2 3 battım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncü kutumuzu en uç kısma 1 2 3, bakın burada bir boşluk daha var. Şu döndüğüm nokta, ona batmıyoruz. Şu üçüncüye batıp tamamlıyoruz. Burada 4 tane yapıyorduk. Başlangıç ve bitişlerimiz bu 3. Bu dördüncüyü de batıyorum. Başlangıç ve bitişler unutmayalım, her zaman 4. 1 2 2 3 zincir çektim. Arka tarafa döndüm. Tığ üstümü aldım. Şimdi boşluklarımıza 3 tane ikili trabzanı dolduruyoruz. Bu şekilde boşluklara 3 tane ikili trabzan. Arttırma köşesine geldik. Buraya önce üçlü yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya 3 tane yapıyoruz. Ve bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan dolduruyoruz. Arttırma köşelerinde 2 tane yan yana 3 tane ikili trabzanı yapıyoruz. Arttırma köşesine geldim. Burada zincir çekmiyoruz hiçbir şekilde. Sadece arttırma köşelerinde 2 zincir çekiyoruz. 1 2 ve yine aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu arka tarafı aynen bu şekilde dönüp geliyorum.
Şimdi buradan bu şekilde geldim. Şimdi tam uç noktadayım, köşe noktasındayım. Şimdi buralarda arttırmalarımı aynı şekilde devam ettim. Bu kol altına kadar roba boyunca aynen bu şekilde devam edecek. Köşeye geldiğim zaman hiç zincir çekmeden tığ üstümü alıp en uç noktadaki yere batıyorum ve 1 2 de çıkıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yani dönüşlerim de bu şekilde olacak. Şuraya batmadım, yanlış yere batmışım. Hemen orayı düzeltiyorum. Şu benim zincir çektiğim yer. Onun tepe noktasına batıyorum. Şurası. 2 zincirde çıkıp 1 2 3 zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüp buradaki boşluğu dolduruyorum. 1 2 ve 3. Bu 3 zincir çektiğimi dikkate almıyorum. Hatta burayı 2 zincir de çekebiliriz. Çünkü sonrasında yakayı doldururken fazla ilmek doldurmamak için şurayı veyahut da şurayı 2 zincir çekebilirsiniz. Şimdi boşluğu tekrar dolduruyorum. Arka tarafına geçtim. Yani ön tarafa geldim. Pardon, burası ön taraf. Gerçi örgünün önü arkası yok. Her iki tarafta aynı şekilde ilerliyor. İlk başladığım yer burası olduğu için ön diyeceğim. Yine boşlukları bu şekilde dolduruyorum. Arttırma köşe noktasına geldim. Burada arttırıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Boşluklara dolduracağım. Arttırma yerlerinde arttırmamı yapacağım. Ta ki bu ana rengi dediğim gibi kol altı yerine kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi ben ilerletiyorum. Kol altına geleceğim. Orada size hem büyüteceğiniz yaşın ölçüsünü hem de yapmış olduğum ölçüsünü vereceğim. Evet, ben robamı tamamladım. Şimdi roba birleştirmemize son bir sıra kala ana rengimizi kesiyorum. Diğer rengimize geçeceğiz. Geçerken de birleştirmemizi yapacağız. Şu kenarları gördüğünüz gibi dörderli şekilde yaptım. Şimdi hemen ölçüsünü veriyorum. Burada birkaç püf noktasına değinmek istiyorum. Ben robayı Nako bebek örgü ölçülerinde normalde 12-13 santim yazıyorsa ben burayı şöyle kol evine kadar uzunluk. Bakın burada 9, 10, 11, 12, 13 santim olarak veriyor. Bu tam kol altında bitim noktası oluyor. Ben hırkamın tam kol altında bitim olsun istemiyorum. O sebeple burayı kullanmıyorum. Buradakini 2 santim, 3 santim daha uzunluğunu, 4 santim daha uzunluğunu kullanıyorum ki burası geniş olsun. Arka bedenden ortaya uzunluk 34 santim. Buradan kol evini 10 vermiş, 11 vermiş. Çıkarttığım zaman 23 santim kalıyor. Ben bu sefer şey yapıyorum. Burayı kaçsa buradan çıkıp alt uzunluğunu ona göre ayarlıyorum. Yine aynı şekilde ölçümüzü elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben bu kol evimizi tam 15 santim yaptım. Bir sıra daha geçeceğim. 16 santime denk geliyor. Beden genişliklerinde her yaşta 1 santim fark vardı yaş büyüdükçe. Sadece 12 ay ile 3 ay 6 ay arasında 2'şer santim vardı. Siz ona göre bundan 2 santim küçültebilir veyahut da 1 santim 1 santim büyüterek istediğiniz yaşı robasını elde edebilirsiniz. Sayı değil, ölçüye muhakkak dikkat edin. Çünkü herkesin eli birbirinden farklıdır. Kimisi sıkı, kimisi bol işleyebilir. Şimdi diğer rengimize geçiyorum.
Şöyle erkek modelinde de göstereceğim. Bakın tam şu noktadayız ve şurayı geçeceğiz. Geçerken de birleştirmemizi yapacağız. Ben diğer rengini alıyorum. Şimdi hırkanın önü arkasını anlamadığınız zaman buraya bir tane iğne, bir ip, bir şey belirteç ekleyin ki önü arkası belli olsun sizin için. Şöyle yaptığım zaman ben ön tarafını anlıyorum. Şimdi ipimi bağlıyorum buraya. Önce bir tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirimin içinden bu zincirimi çıkartıyorum. Alttaki beyazı iyice çekip sıkıştırıp 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen burada bu ikisini düğüm yapıyorum. Daha sonrasında kenar patı geçeceğimiz için bu ipleri orada yedireceğiz. Şimdi şöyle bir düğümledim. Beyazı bırakıyorum burada. Sarıyı alıyorum. Buradaki trabzanların içerisine yedireceğim. 3 zincir çektim. Aynı bu şekilde 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi köşe noktasına kadar bütün boşluklarımızı dolduralım. Köşe noktasına geldim. Burada aynı şekilde köşe noktamızı 1, 2 arttırmamıza devam ediyoruz. Birleştirirken diğer uçtan birleştireceğiz. Yani buradaki kolu da devam ediyoruz. Şimdi kol kısmına geldik. Bu uca kadar devam ediyoruz. Köşe noktasını aynı yaptık.
Evet, köşe noktasına geldim. Şimdi burada 1, 2 ve 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Şurada bir birleştirmemizi yapacağız. Burası kol kısmı. Buradan tığımı takıyorum. Bu bir tane zincir çektiğim zincirimizi buradan içeriden çekip burada bir zincir daha çekip kilitliyorum. Kolumuzu birleştirmiş olduk. Ve burada 3 tane tekrar trabzanımı yapıp arka kısmı geçiyorum. Ta ki şimdi buraya kadar şöyleydi hırka. Şimdi buraya kadar geleceğim. Kolumuzu işleyip buraya kadar geliyorum. Hırkamıza bu taraftan başladık. Kolumuzu işledik. Kol altını birleştirdik. Arkasını geçtim. Şimdi buradaki kolu da işledim. Tam ön kısımdayım. Ön parçadayım. Bu köşe noktasındaki ilk üçlü trabzanı yaptım. Yani ikili 3 tane trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Burada da aynı şekilde şu 3 noktasıyla arkayla burayı birleştiriyoruz. Bir zincirle kilitleyip bu yola tekrar batıyorum. 1 2 ve 3. Ön kısma gelip şimdi beden kısmını önce işleyeceğiz, tamamlayacağız. Daha sonrasında da kollarımızı yapacağız. Kolda da, kol altında da bir püf noktası var. Şimdi önce bedenimizi tamamlayalım. Bedende ben renk geçişlerini belli bir sıra aralıkla yaptım. Şimdi onun ölçüsünü, sıra aralıklarını vereceğim size. İki, 3 ve dördüncüyü hırkamın bu köşe noktasından başlayıp kolu işleyip kol altında birleştirmemi yaptım. Arka tarafını devam ettim. Bu koldan devam edip kol altında birleştirmenizi yapıp ön tarafı tamamlamış oldum. Şimdi şöyle hırkamı çeviriyorum. Renk geçişlerimizi yapacağız. Önce bedenimizi işleyeceğiz. Şöyle diğer hırkamı örnek olarak koyuyorum. Burada renk geçişlerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmı 15 santim yaptım. Bu arka ortadan 35 santimi olduğu için 35 santimden buradaki santimi çıkardım. Kalan santim de bu alt kısım olması gerekiyor. Şunlar hariç. Burası da 3-4 santim falan yapıyor. 3 santim yapıyor olabilir. Şöyle hemen ölçeyim. Onu da söyleyeyim. Şöyle mavi kısım tam 3 santim yapıyor. 3 santim burada, 3 santim burada. 6 santim. Buranın da ölçüsüne toplam 35'ten çıkartıyorum. Kalanını da böyle ölçe tamamlamış oldum. Şimdi bu sarı renkte yani hardal renginde 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Yani bu koyu renk olduğu için
çok büyük yapıp çok vurgulamak istemedim. Soft renkler büyük, canlı renkleri biraz daha küçük yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 dedim. Burada 4 sıramız var. Açık mavide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onun bir ton koyusunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde renk geçişlerimizi tamamlamış oldum. Şimdi burada da aynı şekilde yani burayı da aynı düz şekilde öreceğim için göstermeme gerek yok. Sadece kol altında arkadaşlar göstereceğim. Onu da hemen şimdi dönüşünü yapıyorum. Burada 3 zincirimi çektim. Üst sıraya geçiyoruz. 3 zincir çektim. Hemen arka tarafına dönüp üst sıraya geçiyorum. Kol altına doğru boşluklarımızı ikili trabzan 3 tane doldurarak devam ediyorum. Şimdi kol altında hırkanın dar olmaması için buradaki bütün boşlukları dolduracağız. Hırkanın da bedenin de geniş olmasını istiyorum. Eğer dümdüz devam ederseniz hırkanın beden kısmı da dar olur. Evet bakın kol altına geldim. Şu diğer hırkamda da göstereyim. Bu boşlukları atlamıyorum. Bu boşlukların ikisine de trabzanlarımı yapıyorum. Yani şurada arttırma yaptığımız boşlukların her ikisini de bu tarafa da dolduruyoruz. Burada sadece ortaya yaparsanız bir tane eksik yapmış olacaksınız. O da dar olacak beden kısmı. Bu şekilde önce bu tarafı, daha sonra da buradaki boşluğu dolduruyorum. Şimdi bu şekilde buradan gelip aynısını bu koltuk altında da burada ikisini dolduruyoruz ve beden kısmımızın renk geçişlerini aynı şekilde devam ediyoruz. Büyüteceğiniz zaman da biliyorsunuz şöyle beden ölçüsünü vereyim. Bedenlerimiz arasında birer santim ölçü vardı 12 aydan sonra. Burada da birer santim daha uzatırsınız. 3 ve 6 ayda da biliyorsunuz ikişer santim eksilterek yani o 6 tane yerine 4'er 4'er de yapabilirsiniz. Burayı 3 yapabilirsiniz. Beden genişliğimiz bu şekilde. Büyütmede yine birer santim burası 4'tü 5 6'ları 7 yapabilirsiniz. Ölçerek muhakkak yapın. Çünkü herkesin eli birbirinden farklıdır. Benim elim normal olabilir. Kimisinin sıkı kimisinin bol olabilir. Lütfen ölçerek yapmaya gayret gösterin. Sayıları birebir aynı kullanmayın. Ölçü çok önemli. Evet şimdi ben buradaki renk geçişlerimi alt sıraya kadar yani şu alt sıraya kadar devam edeceğim. Çünkü trabzan olarak devam ediyoruz. Daha sonrasında yakaya geçeceğiz. Şimdi ben buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Renk geçişlerimi de tamamladım. Şimdi burada şöyle burada lastiğimizi yaptıktan sonra burası da yükselecek. Şöyle omuzdan itibaren gösteriyorum ölçüsünü. Omuzumuzdan itibaren şu uç kısma kadar tam 30 santim elde etmiş oldum. Şimdi yakamızın öncelikle yaka kenarını geçeceğiz. Daha sonrasında kollara geleceğiz. Şimdi şu başlangıç noktasındayım. Kırmızı ipimi henüz kesmedim. Yakada ve kollarda, kol lastiklerinde hangi rengi kullanmak istiyorsanız şimdi o renge geçiyoruz. Burada bağlantı yaptığım gibi aynı şekilde burada ipimi kesiyorum.
burada bir zincirle çıkarttığım ilmeğimi içinden çıkartıp şurada 1 2 3 zincirimi çektim. Şu ipimi düğümlüyorum. Bir ipimi bu tarafta bırakıyorum. Çünkü zaten dönüşte buraya tekrar dolgu yapacağım. Bu kırmızı ipi de bu tarafta tutuyorum. Yedireceğim ipi. Şimdi buradaki bütün trabzanlarımızın başında bir yuva var. Bu yuvaya, bütün yuvalara batarak ikili trabzan yapacağız. Etek ucu boyunca. Burada farklı dolgu yerlerine dolduracağız. Şimdi şuradaki yuvadan başlıyorum. İkili trabzan yapmaya. Bütün yuvalara bu şekilde ikili trabzan. Şimdi ilk sırada 3 numara tığla gidiyoruz. İkinci sırada 2,5 numara tığa düşüreceğiz. Yoksa lastik çok esnek ve geniş oluyor. Bak, bu ipi de burada yedirmeye devam ediyorum. Şöyle şu üst tepedeki yuvalara batıyorum. Şöyle yakın göstereyim. Arkadaki ipi yeterince yedirdiğimi düşünüyorum. Onu bırakıyorum artık. Şu tepe noktalarına batarak uç kısmını komple uçtan uca bu şekilde geçiyorum. Şimdi burada başladım. Uç kısmına geldim. Şöyle yeleğimizin bu kenar kısmını yapacağız. Buradaki boşluğumuza tam 5 tane ikili trabzan dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 taneyi doldurdum. Şimdi buraları 4 tane yapmıştık. Tığ üstüme alıyorum. Şurası ikili trabzanın ilk boşluğuna batıyorum. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Buraya batıyorum. Buraya bir tane yapıp hemen onun yanındakine 3 tane 1 2 pardon ya 2 ya 3'tü. Şimdi hemen bakacağım. 2 taneymiş arkadaşlar. Buraya 2 tane yaptım. Bu boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa da 2 tane. Bu şekilde şimdi bu sırayı dolduracağız. Tamamen ikili trabzan olarak. Hemen geldim bu trabzanı şuradaki yuvaya batıyorum. Yani bununla birlikte 3 tane olmuş oluyor. Hemen onun yanındaki yuvaya batıyorum. 2 tane yapıyorum. Bu trabzanımıza 3 tane ikili tamamlamış oluyorum. Yani şu şekilde. Boşluğa 2 tane. Tepe noktasına, yana.
Yani boşluk kalmamış oluyor. Boşlukları doldurmuş oluyoruz. Görüntü de güzel oluyor. Burada da bakın 3 tane ikili trabzanımız kalıyor. Şimdi tepe noktasına kadar böyle devam ediyorum ben. Kenarı geldim. Şimdi burada uç kısımdayız. Burayı da şu şekilde yapacağız. Şimdi son trabzan olan burayı 2 tane yaptıktan sonra şu yuvaya batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Hemen onun üstündeki şu bu yuvaya batıyorum. 1 2 bu dönemeçi olacak ve 3. Dördüncüyü tığ üstüme aldım. Buradaki yuvalara ta ki şu noktaya kadar yarım trabzan yapacağız. Yakanın çok dik olmaması için bu yakanın biraz daha arkadan öne doğru biraz daha yuvarlak olması için bu kısmı yarım trabzan olarak devam edeceğiz. Hemen yanındaki şu yuvaya batıyorum. Bak, hepsinin içinden çekip çıkarttım. Bu şekilde. Bütün yuvalara batarak yarım trabzan. Tığ üstüne alıp şu şekilde arttırma noktasına kadar yarım trabzan olarak devam ediyorum. Yani ön kısmını arka kısımdan biraz kısmış oldum boy olarak. Tam orta noktasındayım. Burada ikili çıkıyorum. 1 2. Bu şekilde. Şimdi arka tarafı aynen her yuvaya batarak ikili trabzan olarak devam ediyorum. Bu şu anda kol kısım. Şurası. Ta ki ön yani buradaki şu yuvaya kadar ikili trabzan olarak geleceğim. Burayı yine yarım trabzan, bu dönemeçi aynı bu şekilde yapacağım. Yakamızı böyle geldim. İkili trabzan olarak. Şimdi ön yakamızdayız. Tıpkı burada olduğu gibi bu tarafı da aynı şekilde yapacağız. Bu ortadakine ikili trabzan yapmıştık. Buradakilerin hepsine yarım trabzan uç noktasına kadar. Şimdi yarım trabzan olarak devam ediyorum. Uç noktaya geldim. Burada 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bunun yanına 2 tane. Evet.
Tam uç noktadayım. 1 2 ve 3. Hemen yanındakine 2 tane. 1 ve 2. Bu arada da bu ipimi yediriyorum. Hemen bu trabzanlara geldim. Şimdi baş kısım burada, buna bir tane. Uzun kısım burada, burada 2 tane yapıyorduk. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Önce tekti, sonra 2. Şimdi 2 tek olarak gelecek şu şekilde. Buraya 2 tane. Bir, 2, bu noktaya bir tane. Şimdi uç kısma kadar aynen bu şekilde devam ediyorum. Burada yaptığım sayıların aynısını bu tarafa yapıyorum. Bu kenarı da tamamladım. Şu an tam köşe noktasındayım. Burada 5 tane doldurduğumuz gibi burayı da 5'e tamamlayacağım. Bu bir sayıyorum burayı. 4 tane de buraya dolgu yapacağım. 1 2 3 ve 4. 5. trabzanım da bu oluyor. Bunun tam tepe noktasına batıyorum. Şöyle. Ve kaydırmayla bir üst sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu tığımı bırakıyorum. 2,5 numara tığımı alıyorum. Bir zincir çektim. Üst tarafa çıktım. Tığ üstümü alıyorum. Buna önden batıp arkadan çıkartıyorum şu şekilde. Ve içinden çıkarttım. Burada şimdi 3 tane zincirimiz var. Şöyle netleşsin. Üç tane zincirimiz var. Yine burada ikili trabzan yaparak 1 2 de çıktım. Bir taneyi bu şekilde yapmış olduk. Tığ üstümü alıyorum. Bir önden bir arkadan yapacağız bunu. Şimdi arkadan şöyle boşluğa battım. Buradan çıkarttım. Bir zinciri buradan çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstümü aldım. Bakın bu şekilde. Bütün etrafını bu şekilde geziyorum. Bir önden, bir arkadan. Yakadaki lastiğimi tamamladım. Toplamda 4 sıra işledim. 1, 2, 3 ve 4 sırada tamamladım. Ve ardından diğer koluma geçtim. Şurada tamamlayıp ipimi arkada da gizlemiş oldum. Şimdi bir tane kolumu yaptım. Diğer kolunu da sizinle birlikte yapacağım. Buradaki şu püf noktasını anlatmak istiyorum. Ben robayı uzun tutuyorum demiştim videonun başında. Hani direkt kol altında bitmesin. Biraz daha kol altından geniş dursun, salaş dursun. Ama işte kol boyunu da ona göre ayarlıyorum. Şimdi normalde 1-2 yaşın kol evi uzunluğu bakın 18 ay 11 santim. 2 yaşta 24 ayda 12 santim. Normalde bunu 12 santim yapmamız gerekiyordu. Yakadan itibaren şu yaka kısımda oluyor.
Şuradan itibaren bakın şurada 12 santim olması gerekiyordu. Ben bunu ne yapmıştım? 18 santim yapmıştım. Ne yapıyorum? 12 santimden sonraki kol uzunluğuna bakıyorum. Şurada hemen 21-22 santim. Yani buradan itibaren 22 santim daha yapmam gerekiyordu. Hemen ölçüyorum ve tam 21-22 santim elde etmiş oluyorum. Buradaki uzunluktan buraya veriyorum biraz. Buradaki kolu kısa yapmış oldum. Zaten buranınla şuranın ölçüsü hemen hemen aynı. Sadece şurada bir sıra daha uzun. Yani kolumuz biraz daha uzun olmuş oluyor lastikle birlikte. Kol ölçüsünü verdim. Diğer yaşların da ölçüleri şurada. Kol uzunlukları ve kol evi sonrası uzunluklarımız burada. Buna göre ayarlamayı yaparsınız. Şimdi geliyorum kolumuza. Kol altındaki. Şurada ilk başlarken şimdi kolu ne kadar geniş istiyorsanız, yani bu şekilde genişlik istiyorsanız onun ölçüsünü de vereyim. Şu anda bu genişlik 15,5 santim. Yani şurası. Şöyle aldı mı? Yok. 15,5 santim. Bu kol genişliğimiz. Bu kadar geniş istemiyorsanız şu altında ben buradaki 1, 2, 3 yuvaya da batıyorum. İsterseniz o 3 yuvaya batmazsınız. Bakın şurada göstereyim. Şunu yapmazsınız. Bu kol genişliğini biraz daraltmış olursunuz. Buraya 2, buraya 2 batarak bunu da teke düşürürseniz biraz daha daraltmış olursunuz kolu. Ama ben böyle bol kol seviyorum. Siz de bol kol seviyorsanız aynen bu videoda yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi ipimi aldım. Şöyle bir zincir çıkarttım. Hemen şu orta kısımdan başlıyorum. Orta kısma battım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle döndürüyorum. Bakın zincir çekmiyorum. Tığımı arkaya doğru döndürdüm. Tekrar gösteriyorum. Buradan bir zincir çıkarttım. Tığımı şu şekilde, yani şöyle vida şeklinde döndürdüm. Bir kez döndürmeniz yeterli. Ve sonrasında içinden çıkarttım. Bu bir trabzan olmuş oldu. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Hemen yandaki boşluğa, şuraya da 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle kameramı bir yakınlaştırayım. Şu kısma da 3 tane ikili trabzan. Hemen yanındakine. Ve bunu daire şeklinde sıra sonuna kadar boşluklarımıza üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi ben şu kısma kadar öreceğim. Bu kısmı birlikte yapacağız. Şimdi kolumuzu buradan başlayıp bu şekilde buraya geldim ve şu alt kısımdayım. Buradaki boşluğu da dolduruyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve birleştirmemi şu tepe noktasında şöyle göstereyim. Burası 3 tane ikili trabzan, burası 3 tane ikili trabzan. Şöyle biraz karanlık oldu.
Burası üçlü trabzan. Burada da 3 tane yaptım. Şunun tepe noktasına batıyorum. Şöyle kaydırarak birleştirmemi yaptım. Üst sıraya çıkarken, şimdi bu sırada yan tarafa bir kaydırma yaptım. Hemen şu boşluğa tekrar bir kaydırma yaptım ve bir zincir çekip başta yaptığım gibi şöyle bir tığımı döndürdüm. Burada bir trabzan oluşturdum. Hemen buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanı tamamlamış oldum. Şimdi bu birinci sıradaki üst sıraya çıkışımız. Tekrar geleceğim. Burada farklı yapacağız. Çünkü sürekli aynı yere doğru yaparsak, bakın burada kaydırma yapıp buraya gelecek. Sürekli yaparsak hep kayacak. Kaymaması için bir öne doğru bir geriye doğru başlangıç yapacağız. Şimdi hemen onu göstermek istiyorum. Bu sırayı tamamlayayım ben. Kol altına geldim. Şimdi son kutucuğu dolduruyorum. Bir üst sıraya çıkacağız. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir ileri bir geriydi bizim başlangıç noktamız. Yine şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yaptım. Şöyle netleştirelim. Kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çektim. Normalde bu tarafa giderken bunlara kaydırma yapıp şu araya kaydırma yapıp yukarı çıkıyorduk. Şimdi geriye doğru yapacağız. Şöyle geriye doğru bakın batıyorum. İkisinin içinden çıkıyorum. Bakın bu bir trabzan olmuş oluyor. Tığ üstümü alıp aynı yere bir iki tane daha yapıyorum. Dönüp geldiğimde şu üst noktaya batacağım. Buraya kaydıracağım. Yan tarafa kaydıracağım. Üste çıkacağım. Sonra tekrar aynı şekilde bunun gibi geriye doğru gelip batacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman kol altında nereden hani bağlantı olduğu hiç belli olmuyor. Bakın şöyle göstereyim. Nereden bağlantı olduğu hiç belli değil. Tamamen daire şeklinde gidiyor. Ne zincir belli burada ne de bağlantı belli. Bu şekilde olmasını istiyorsanız aynen benim gösterdiğim gibi yapmaya gayret gösterin. Şimdi bu sarıda 1, 2, 3, 4 tane yapmıştık. 1, 2, 3, 4. sıraya geçiyorum. Kırmızı rengi bağlayacağım. Şimdi onu da geçip kırmızı rengi turuncu rengi gösterip ondan sonra kırmızıya kadar işleyeceğim. Koldaki lastik kısmımıza geçeceğiz. Sıramı tamamladım. Kol altına geldim. Şimdi burada geriye doğru gelmiştik. Şimdi kaydırma yapacağım. Üst sıraya çıkmak için birleştirmemi yaptım. Tekrar yandakine battım. Kaydırmamı yaptım. Kaydırma yaparken burayı sıkı tutmayın. Şunun içine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Çünkü diğer renge geçeceğim. Kaydırmaya denk geliyorsa bunu muhakkak yapın. Sıranız karışmasın. Çünkü bu sırada bir ileri bir geri yapacaksınız. İpi şöyle iyice çekin. Şunu arka tarafa alın. Şimdi turuncu rengi alıyorum ben. Bir tane zincir çıkarttım. Burada olduğum yere ipimi takıyorum. Şöyle iyice çekip burayı sıkıştırdığım zaman alttaki ip de kaymamış olacak. Ne yapıyorduk burada? Tığımın başını kendi ekseni etrafında döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu bir trabzan oluyor. Tığ üstümü aldım. Bir yandan da iki ipi yediriyorum. 3 tane trabzan yapıp buradaki sıramı tamamlıyorum. Umarım birleştirmeyi ve üst sıraya atlamayı da tam detaylı bir şekilde göstermiş oldum. Şimdi kırmızıya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yalnız kırmızıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bu bel kısmındaydı.
Ama kolda biz bunu 7 sıra yapacağız. Hani dediğim buradaki ölçüyü tutturmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıramızı tamamlayalım. Sonra kahverengi aynı bu şekilde buradaki gibi geçeceğiz. Şimdi kırmızıyı bitirip geliyorum. Kolunu tamamladım. Şimdi hemen kol lastiğine geçiyoruz. Yine yakada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 numara tığımla ilk etapta, daha sonrasında da 2,5 numara tığa geçiyorduk. Şöyle bir zincir çıkarttım. Yine bağlama noktasındayım. Şuradan bağlayıp şöyle iyice sıkıştırıyorum. Döndürüp bir zincir. Bu boşluklara 2 tane şimdi yakada farklı doldurma yaptık. Bileklerde şimdi lastiği küçülteceğimiz için bu boşluklara 2 tane ikili trabzan yapacağız. Bütün boşluklara 2 tane ikili trabzan yaptığımız zaman kesme işlemini de yapmış olacağız. Şimdi 2 tane burada var. Buradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan. 2 tane yaptım. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. 2 tane buraya. Yandaki boşluğa. Yani bütün boşlukları 2 tane ikili trabzan yaparak geçiyoruz. Daha sonra ikinci sıraya geçerken 2,5 numara tığımızı alıyoruz. Bir önden bir arkadan lastiğimizi tamamlıyoruz. Lastiğimizi de 5 sıra yapıyoruz. Pardon, hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Lastiğimizi 6 sıraya tamamlayacağız. Lastiğimi tamamladım. Yani bir sırayı geçtim. Kesme işlemini yaptım kolda. Şimdi 2,5 numaraya geçtiğimizde bu daha da toplayacak. Şöyle üst tarafa batıp kaydırma yapıyorum. Burada üst sıraya çıkarken bir zincir çekiyordum. Tığımı bırakıyorum. 2,5 numara tığımı aldım. Alttakine batıyorum. Arkadan öne doğru. Şöyle bunun aynı hizasına getirip ikisinin içinden çıkarttım. Tığ üstüme aldım. Hemen bunu arkadan öne doğru yapıp bir ikili trabzan yapıyorum ve diğer tarafa. Bir önden, bir arkadan. Bu şekilde lastik kısmımızı 6 sıra olarak tamamlıyoruz. Şimdi bu 1, bu 2. Sıra sonuna geldim. Burada şöyle birleştirmemi yapıyorum. Kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Yine bunu arkadan öne doğru tığımı taktım. Aynı seviyeye getirip ikisinin içinden çıkarttım. Burada bir trabzan oluşturdum. Hemen yanındakini arkadan öne doğru şeklinde. Burada 6 sıramızı tamamlayacağız. Şimdi kolda biraz daha sıkı yaparsanız hem kol toparlamış olacak. Şimdi burada geniş görünüyor ama işledikçe daralıyor. Biraz daha toparlayarak yaparsanız daha da toparlayacaktır. Yani çok bol işlemeyin bu kısımları.
Evet, hırkamızın kolunu da yaptıktan sonra sıfır dikişle hırkamızı hemen hemen tamamladık. Şimdi cep kısmını yapacağız. Cep kısmından önce kolda 6 sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu sıra 6. 6 sırayı tamamladıktan sonra kolumuzu bitiriyoruz. Bakın burası ne kadar topladı. Şurayla buranın arasında epey bir fark var gördüğünüz gibi. Yani bu kısımları biraz toplayarak işlediğiniz zaman böyle durur. Şimdi cep kısmımıza geliyoruz. Cep kısmımız için şuradaki ana renklerden yani lastik kısımlarında geçmiş olduğumuz renkten yapıyorum cebini. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle biraz indireyim. Evet. Şimdi sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamın içerisinden bir zincir çektim. Şöyle döndürdüm. Bir tane trabzan yaptım. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Arada 2 zincir. 1, 2. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 1, 2 zincir çektim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve sonuncu 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu ipi de arkada onunla işleyerek yedirdim. Şunu şöyle sıkı sıkı çekebilirsiniz. 1, 2 zincir çektim. Hemen üst boşluğa batıp kaydırmayla birleştirdim. Şimdi buradan ileriye doğru kaydırıyorum. Üst boşluğa batıyorum. Şuraya. Kaydırdım. Hemen yanındakine batıyorum. Kaydırdım. Ve bir zincir çekip şöyle döndürüp bir trabzan yapıyorum. Hemen yanına 2 tane 1 ve 2. Yani 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya. Üç tane ikili trabzan. Şu şekilde. Bu arada zincir çekmiyorum. Direkt buraya batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Zincir çekmiyorum. Tığ üstüme alıp buradaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada zincir çekmiyorum. Yuvaya batıp 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada hiç zincir çekmeden üst noktaya batıyorum. Yalnız biraz bol bırakıyorum ki burası toplamasın diye. Şu şekilde boşluk olsun diye. Yine kaydırmayla yan tarafa kayıp boşluğa kadar üst sıraya geçiyorum. Tığımı döndürdüm. Köşelerde üçer tane ikili trabzan, 2 zincir. 1, 2 ve 3. Tığ üstüme aldım. Buralarda zincir çekmiyoruz. Şimdi bu boşluğa da dolduruyorum. 1, 2 ve 3. Tığ üstüme aldım.
Köşeler aynı şekilde 1 2 zincir, aynı yuvaya batıyoruz. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekmiyorum. Şimdi böyle dönüyoruz. Birleştirme yerine geldim. Şurada batıp kaydırarak yan tarafa geçiyorum. Ve tekrar üst sıraya geçiyoruz. Dört sırayı tamamladım. Şöyle netliğini de kazandıralım. 1 2 3 4. Şimdi burada birleştirmemizi yapıp üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle döndürdüm. Bir trabzan elde ettim burada. Şimdi bir sıra komple bütün yuvalara batarak ikili trabzan yapacağız. Buradaki yuvaya batıyorum. Bir tane yaptım. Köşe noktasına geldim. Buraya 5 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane doldurdum. Şimdi buradaki üst noktadaki boşluklara batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın. Burada 3 numaratı söyledim bilmiyorum ama gövdeyi 3 ördüğümüz için 3. Sadece şuralarda 2,5. Şu şekilde bütün etrafını dönelim. Bütün bir etrafını ikili trabzan olarak devam ettim. Şu noktadayım. Buraya da batıyorum. Ve üstteki boşluğa batıp şimdi bunu köşe noktasına kadar şöyle kaydıracağım. Bakalım 2 2. Tamam. Burada ipimizi dikiş payı kadar uzun kesiyorum. Dikiş payı için kullanacağım o uzunluğunu. Şöyle ipimizi bunun içinden çıkarttık. Şöyle uzunca bir ip. Yün iğnemizi alıyoruz. Nereye dikmek istiyorsanız şu orta kısımdaki ipi bunun içinden bir gezdirin muhakkak. Ben gezdireceğim daha sonrasında. Size şöyle dikişi göstermek istiyorum. Şimdi şu ikinci renk veyahut da sarının şu birinci sırasından itibaren de başlayabilirsiniz. Şöyle yerleştiriyorum. Böyle yerleştirdikten sonra
Şu üç kenardan dikiş geçeceğim. Şu uç, şurada zincirlerin olduğu yerler var, yuvalar var. Bu yuvaya batacağım. Tam bu noktada. Bakın, iğne ardı şeklinde çalışacağım. Şöyle yakınlaştırdım. Buraya batıyorum. Bir önceki yuvaya çıkıyorum. Bakın bu ip burada. İğne ardı. Cebimizin bütün etrafını dikiyoruz. Ben cebimi diktim. Tamamladıktan sonra düğmelerini diktim. Düğmelerini de burada haricen bir yer yapmaya gerek yok. Çok kalın bir düğme kullanmayın. Çok kalın kullanmadığınız zaman buradan geçecek boyutta olması yeterli. Bunu diktikten sonra karşılığına denk gelecek yere şöyle içinden geçirerek düğmemizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet, bir hırkamızın, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.